Yine sıradan bir gün sabah uyanıyorsun ve bir bakıyorsun Tahran alev içinde. Komşun evinde bombalanmış ve sesi kalbine kadar gelmiş. Evinin camı kırılmadı ama içinde bir şeyler kırıldı. Çünkü bu sadece onların savaşı değil. Bu coğrafyada doğan her insanın alnına yazılmış kader bu. Ya susacaksın ya da bu karanlığa bir söz yakacaksın. Bugün savaşın kazananı kimmiş onu konuşmayacağız. Çünkü savaşın kazananı olmaz. Ama bir düşman var ve o düşman sandığımızdan çok daha yakınımızda olabilir. İran üzerinden bir yüzleşmeye çıkıyoruz. Ve sadece İran'la değil, kendimizle de. Şimdi anlatacaklarım bir haber bülteni değil. Ben de haberci değilim. Ama bazen gerçek öyle bir patlar ki haber olmadan da ruhunu sarar insanın. 2025 13 Haziran Cuma sabaha karşı 03.30'da İsrail'in başlattığı ve adını Yükselen Aslan Operasyonu koyduğu bir saldırı İran'a yöneldi. Ne kadar gururlu bir isim değil mi? Ama gerçek hiç de öyle değil. Tahran'ın doğu ve kuzey mahallelerinde patlamalar duyuldu ama asıl hedef Tahran'daki yüzlerce kilometre ötede İfsahan eyaletindeki Natanz nükleer araştırma tesisiydi. Burası İran'ın uranyum zenginleştirme merkezi. Yıllardır tartışılan, korkulan, tehdit olarak gösterilen bir yer. İsrail burayı vurdu. Ama yalnızca orayı mı? Tabii ki hayır. Aynı zamanda komutanların evleri, bazı sivil yapılar, bilim insanlarının yaşadığı mahalleler. İran devleti 78 ölü 329 yaralı açıkladı. Bunlar arasında üst düzey askeri yetkililer ve bilim insanları da var. Kağıt üstünde stratejik hedef diyorlar ama o strateji binalarda değil, insanların hayatında patladı. İran'da karşılık verdi. 100'den fazla insansız hava aracı havalandı. Ama büyük bir kısmı İsrail'in hava savunma sistemlerince düşürüldü. Şu an için İran daha fazla bir adım atmadı ama herkes biliyor ki bu iş burada bitmez. Sessizlik varsa bu bir barış değil. Bu sessizlik bekleyen bir fırtına. Belki ben bu videoyu yaptığım dönemlerde iş daha da büyür. Umarım bu kadar büyümez. Ama İran mutlaka karşılık verecektir. Yani savaşın ilk roundunda İsrail üstün görünse de herkes biliyor ki İran'ın cevabı sadece birkaç insansız hava aracıyla sınırlı kalmayacak. Tahran'dan yükselen öfke bu bir savaş ilanıdır sözleriyle Birleşmiş Milletler'e gönderilen mektuplara da yansıdı. Savaş artık sadece uzak bir ihtimal değil, gerçekten bildiğin kapımızın eşiğine dayandı. Ve dünya parmaklarının ucunda dikenine oturuyor şu an. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres her zamanki diplomatik tonuyla Orta Doğu'da her türlü askeri tırmanışı kınıyoruz dedi. Taraflara da sakin olun çağrısı yaptı ama biliyoruz bu çağrılar patlayan bombaların sesi kadar gür çıkmıyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise olayları son derece rahatsız edici bulmuş. Öyle diyor, yani koca bir ülkenin bombalanmasını televizyon karşısında rahatsız edici bulmak. Sadece bu kadar. Herhalde çayını karıştırırken söylenmiş olmalı bu cümle. Ama Suudi Arabistan daha net konuştu. Bu bir açık İsrail saldırganlığıdır dedi. İran'ın egemenliği ihlal edildiğini vurguladı. Doğru. Geç de olsa doğru. Peki ya biz? Türkiye? Belki de en sert tepki bizden geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz dedi. Bunun uluslararası hukukun çiğnenmesi, hatta açıkça barbarlık olduğunu belirtti. Ankara, Netanyahu hükümetinin asıl niyetinin diplomasi değil, savaş olduğunu söyledi ve dünya kamuoyuna çağrıda bulundu. Bu savaş daha da büyümeden durdurmak için hemen harekete geçin. Ve şimdi geliyoruz asıl tiyatroya. Amerika. Bir yandan biz bu saldırıya dahil değiliz diyorlar ama diğer yandan Başkan Trump, evet yeniden başkan, hemen Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı. Açıklaması da gayet barışçıl görünüyor. İran masaya dönsün, daha fazla kan dökülmesin. Peki ya gerçekten öyle mi? Aynı Trump birkaç saat sonra sosyal medyada şöyle yazdı. İran hiç bilmediği ve hayal bile edemediği bir güçle karşı karşıya. Bu sadece bir başlangıç. Devam ederlerse çok daha fazlasını görecekler. Yani Beyaz Saray biz karışmadık derken başkan gerekirse gök kubbeyi başınıza yıkarız diyor. Bu ne biliyor musunuz? Büyük güçlerin ikiyüzlülüğü. Biri kapıyı açıyor, diğeri ateşi körüklüyor. Ama yanan hep aynı yer. Halk. Oysa bu savaş sadece iki ülkenin değil, bu savaş hepimizin kapısında. Çünkü biz
Aynı coğrafyanın çocuklarıyız. Bomba haberleri, stratejik hedefler, operasyon isimleri tüm bunların arasında kolayca unutulur. Bu savaşın bedelini asıl kim ödüyor? Gece karanlığında uykusundan bomba sesleriyle uyanan insanlar ne hissediyor? İşte savaşın görünmeyen yüzü tam da burada saklı. Tahran'dan ilk haberler geldiğinde bazıları umutla belki sivil kayıp azdır dedi. Ama ne demek az? Neye göre az? İran Devlet Televizyonu ilk açıklamasında 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı demişti. Ve Tebriz'de 2 can daha yitip gitti. Belki de bu videoyu izlediğin zaman savaş hala sürüyor olabilir. Belki de artmış da olabilir. Ölümler konusuna gelen rakamlar soğuk ve sade. Ama o sayıların her biri birer hayat. Bir hikaye, bir anne, bir baba, bir çocuk. Maalesef gerçek şu ki bu sadece birkaç saatin bilançosuydu. Bundan bir hafta sonra, bir ay sonra umarım daha kötü şeyler olmaz. Yangın daha yeni başladı. İsrail uçakları Tahran'ın Mahallatı ve Kamraniye mahallelerinde doğrudan sivil binaları hedef aldı. İran medyası da zaten o binaların alev alev yandığı anları gösterdi. Nokta atışıymış, askeri hedeflermiş. Koca bir yalan. Ve yine her zamanki gibi yanlışlıkla ölenlerin hepsi halktan. Yine aynı senaryo. Beton yığınlarının altında ezilen bedenler. Ambulansa taşınırken üstü battaniyeyle örtülen çocuklar. Bir İranlı gazeteci şöyle demiş. Tahran alev alev yanıyor. Ve o sırada sosyal medyada dönen görüntüler. Karanlık sokaklarda yaralı taşıyan insanlar, çocuklarını arayan çığlık çığlığı anneler ve enkaz altından gelen yardım edin feryatları. Bu son dönemde değil, bir önceki dönemde de bunlar yaşandı. Sirenler çalıyor ama o siren sesleri bile içeride kalan birinin çığlığını bastıramıyor. Düşünsene, daha birkaç saat önce mutfağında çay koyan bir adam, şimdi yıkılan duvarın altında eşini arıyor. Belki o sırada çocuk odasına ders çalışan kızı artık hayatta değil. Savaş denen şey ekranda stratejik haritalarda görünen mavi oklar değil. Burada sadece İran halkı değil, İsrail halkından da bir sürü savaş istemeyen masum insanlar var. Peki İsrail'in savaş istemeyen masum insanları, İran'ın savaş istemeyen masum insanları, bunların suçu ne? Savaş soğuk betonun altında sıcak bir el arayan çocuğun sessiz ağlamasıdır. İran halkı zaten yıllardır bastırılmıştı. Ekonomileri çökmüş, özgürlük nefessiz kalmış, yaptırımlarla kuşatılmış bir halk. Ve şimdi üzerine de bir de bombalar yağıyor. Gençler isyanda, bir üniversite öğrencisi şöyle yazmış. Biz bomba değil, umut istiyoruz. Bir diğeri ise Twitter'da, yani şu anki X'te bağırıyor. Savaş istemiyoruz, sığınağımız yok, geleceğimiz yok, İran'ı yok etmeyin. Bu mesajlar binlerce kez paylaşılıyor çünkü İran'da halkın çok büyük bir kısmı savaş istemiyor. Zaten savaşı kim ister ki? New York Times'a konuşan bir İranlı doktor şöyle diyor. Biz normal bir hayat yaşamak istiyoruz. Savaşla sınanmak değil. Bir başkası daha da açık açık söylüyor. Bu rejimlerin dış politikadaki maceracılığı yüzünden bedel ödemek istemiyoruz. Ulusal kaynaklarımız dışarıda harcanıyor. Burada ise korku, endişe ve hayatta kalma derdi var. Ve mesele sadece İran değil artık. Komşuyuz. Aynı coğrafyadayız. Türkiye'de insanlar sormaya çoktan başladı. Bu savaş bize sıçrar mı? Mülteci akını başlar mı? Ekonomi daha da bozulur mu? Bunlar normal sorular tabii ki. Ama hiçbir zaman İranlılar bizim mültecimiz olamaz. Onlar bizim kardeşimiz. Onlar bizim yarımız. Çünkü her savaş sadece yaşandığı yerde değil, etrafında da derin yaralar açar. Suriye'de gördük bunu. Şimdi aynısı İran için kapıda. Ve işte bu yüzden Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Farsıyla hepimiz insanız. Herkes aynı cümlede buluşuyor. Biz savaş istemiyoruz. Bir annenin sabaha karşı çocuğunu yataktan çekip sığınağa koşması ekranlara yansımıyor. Ya da bir adamın yerle bir olan evinin enkazının altında karısının çantasını çıkardığında ağlaması. Bunlar verilerde yok. Bunlar insanın hatıralarında kalıyor. İşte bu yüzden mesele sadece İran değil. Sınır dediğin şey haritada bir çizgi olabilir. Ama acı çizgilerle sınırlanmaz. O yüzden biz de sustuğumuzda aslında savaş bizim içimize de düşüyor. İnsanlar savaş istemiyor. İran da istemiyor. İsrail'de, Türkiye'de. Savaş sokakta sorulsa oy almaz. Ama devletler ısrarla savaş istiyor gibi. Peki neden? Çünkü savaş sadece toprakla ilgili değildir. Güçle, iktidarla, korkuyla alakalıdır. Devlet aklı denilen şey bazen insan aklından çok uzaklarda dolanır. Bu tarz durumlara önleyici savaş diyorlar. Yani bir gün bana zarar verir diye bugün ben ona zarar veriyorum demek. Ne kadar saçma. Bu nasıl bir adalet duygusudur? Şairler, sanatçılar, halk
her zaman barış der. Ama siyasetin yüzü başka. Onlar direkt haritaya bakar. Biz ise yüzlere. Onlar strateji konuşur, biz hayat. Onlar vur der, biz dua ederiz. İşte bu yüzden savaşla barışın dili farklı. Bu yüzden halk başka konuşur, devlet başka konuşur. Şimdi dürüst olalım. Hangi milliyetçi arkadaş, hangi anne, hangi baba, hangi çocuk savaş ister? İran'da istemiyor, İsrail'deki masum insanlar da istemiyor. Kimse sabah siren sesleriyle güne uyanmak istemiyor ve ardından çocuğunu kucaklayıp sığınağa doğru koşmak da istemiyor. Dünyanın neresine gidersen git, normal insanların ihtiyaçları ve dertleri bellidir zaten. Huzur, güven, biraz ekmek, biraz umut. Peki o zaman soralım. Bu savaşları kim çıkartıyor? Aslında yanıt milattan sonra 1. yüzyılda verilmiş. Romalı tarihçi Tacitus tek bir cümleyle özetlemiş her şeyi. Savaşları zenginler başlatır, yoksullar ise ölür. Aradan 1900 sene geçti. Sözün doğrulandığından hiçbir şey eksilmedi. Jean-Paul Sartre bile 20. yüzyılda aynı haykırışı yaptı. Zenginler savaş ister, yoksullar ölür. Bu acı hep aynı. Her dönemde, her coğrafyada. Devlet aklı dediğimiz şey var ya, bazen halkın kalbinden, vicdanından o kadar kopuyor ki sanki aynı dünyada yaşamıyor gibiler. Haritaların üstünde oynar gibi. Önleyici saldırı, güç dengesi, jeopolitik çıkar. Jeopolitik çıkar derken o hesaplar insan hayatına yazılıyor. Çünkü o satranç tahtasında vezir dedikleri şey bir bilim insanı olabiliyor, kale dedikleri şey ise bir apartman dairesi. Ve piyonlar hep halk. Hani şu Bush döneminde popülerleşen düşman saldırmadan önce biz saldıralım kafası. İsrail'in şu an İran'a yaptığı tam olarak da bu. Belki ileride bize nükleer tehdit olurlar, biz en iyisi şimdiden vuralım İran'a diyorlar. Yani daha ortada hiçbir şey yokken tamamen ihtimaller üzerinden bir ülke bombalanıyor. Barış için savaşı başlatmak. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Savunma bakanları ekrana çıkıp OHAL ilan ettik. İran'dan karşılık bekliyoruz diyor. Yani biz vuralım, onlar da biz vurursa şaşırmayın gibi bir mantık. Tamamen saçmalık. Bu düpedüz bir savaş mühendisliği. Hem saldıran sensin, hem barış isteyen gibi davranıyorsun. Bu artık sadece ikiyüzlülük değil, bu insan zekasına karşı bir hakaret. Ve tabii siyasetin başka hesapları da var. İçeride işler kötü gidince gözleri dışarı çevirmek kolaydır. Düşman yaratmak, korku pompalamak, halkı bir olalım diye hizaya dizmek. Netanyahu'nun bu saldırıyı başlatmasının arkasında Gazze'deki korkunç yıkımı gündemden düşürmek gibi bir motivasyon olduğu konuşuluyor. Dünya siyaseti böyle işliyor işte. Savaş bazen liderlerin koltuğunu kurtarma aracıdır. Halktan kopmuş iktidarlar için savaş bir tür PR çalışmasıdır. Ama işte o noktada devreye halk giriyor. İran'daki gençler normal bir hayat istiyoruz diyor. İsrail'de savaş yorgunu insanlar, savaş istemeyen masum İsrailliler de yıllardır artık yeter diye bağırıyor. Ama karar koltuğunda oturanlar bir şekilde o çarkı döndürmeye devam ediyor. Ve burada ben artık sadece bir anlatıcı değilim. Ben bir sanatçıyım ve sorumluluğum var. Çünkü sanat halkın sesidir. İran'ın kadim şiiri mesela, Sadi Şirazi yüzyıllar önce yazmıştı ya o satırları. Bugün hala geçerli. Bütün insanlar bir bedenin uzuvları gibidir. Bir parça acı çekerse diğerleri de hisseder. Bugün Birleşmiş Milletler binasının duvarında bu şiir yazılı. Ve bu bir ülkeye değil insanlığa yazılmış bir öğüttür. Başkasının acısına kör kalırsan insan sayılmazsın. Bir de Rumi var hani. Bizim Mevlana dediğimiz aslında tüm eserlerini Farsça yazmış. İran'ın topraklarında doğmuş, büyümüş bir bilge. Yani İranlı, Farsi. Onun şu sözü bu videonun özeti gibi. En kötü barış, en haklı savaştan iyidir. O yüzden diyorum ya, bu topraklarda savaşın değil, aşkın dili vardı eskiden. Ama şimdi füzeler konuşuyor. Peki ya bugün? Bugün de İran sineması mesela Asghar Farhadi'nin filmleri. Hiçbirinde tank yok, füze yok ama vicdan var, merhamet var, hesaplaşma var. Mesela bir ayrılık filminde sadece bir çiftin boşanması anlatılır ama alt metni öyle güçlüdür ki savaşlardan daha gerçek gelir insana. Çünkü gerçek mücadele insanın içindedir. İran sineması da bunu anlatır. O yüzden dünyanın ilk 3 en iyi sineması içerisinde. İnsan savaşmaz, insanla savaşır. Ve o yüzden silahlar konuşurken sanat da konuşur. Şairler, yönetmenler, müzisyenler kalemiyle, kamerasıyla, sesiyle savaşa hayır der.
Çünkü inanıyorum ki öldürmek hiçbir şeyi çözmez. Ama vicdanlı kalmak bazen her şeyi değiştirir. Şimdi biraz geri gidelim. Bu savaşın bugünden başlamadığını, bir sabah ansızın çıkmadığını konuşalım. Çünkü bu yangının ilk kıvılcımı yıllar önce atıldı. Bu sadece İsrail ile İran kapışması değil. Bu çok daha büyük bir oyunun parçası. Emperyalist savaş mühendisliği. Yani bu ne? Büyük güçler kendi çıkarları için bizim coğrafyamızı satranç tahtasına çeviriyorlar. Taşlar biziz, oynayan onlar. Eğer sadece İran'dan konuşacaksak şu tarihi unutmayalım. 1953 İran darbesi. İran'ın demokratik yolla seçilmiş başkanı Musaddık vardı. Ne yaptı bu adam? Petrolü millileştirdi. Yani bu toprakların zenginliği bu topraktaki halka aittir dedi. Sonuç CIA ve M16 geldi ve bir darbe tezgahlandı. Musaddık devrildi ve Şah'ın diktası kuruldu. O yıllarda emperyalizm sadece bir fikir değil, yaşayan bir kabus gibiydi. Ve İranlılar o ihaneti asla unutmadılar. Batıya güvensizlik işte orada filizlendi. Bu güven kırığı da bugüne kadar geldi. Peki sonra ne oldu? Aynı oyun Irak'ta da oynanmıştı. 2003'te Saddam'da kitle imha silahı var dediler. Yalan çıktı. Ama iş işten geçmişti. Savaşta yüz binlerce sivil öldü. Ülke tarumar oldu. Petrolü kim aldı? Amerikan şirketleri. İhaleleri kim kazandı? Halliburton gibi devler. Halk mı? Elektriği, suyu bile olmayan bir harabede yaşamaya mahkum edildi. Afganistan. 20 yıl işgal. Trilyon dolar harcandı. Sonunda ne oldu? Amerika çekildi. Taliban geri aldı. Olan yine siviller oldu. Peki ya Libya? Kaddafi diktatördü dediler. NATO bombaladı. Ülke bugün fiilen yok. Milisler, kabileler, köle pazarları. Batı demokrasi getiriyoruz dedi ama getirdikleri şey yalnızca kaos oldu. Bak, hepsi aynı senaryo. Önce bir düşman yaratılıyor, lider şeytan ilan ediliyor, sonra medya pompalanıyor, yeni Hitler, insanlık düşmanı diye ardından bombalar yağıyor, ülke yerle bir ediliyor. Ya sonra? Yıkımı onarmak için ihaleler açılıyor. Kim alıyor ihaleleri? Savaşı başlatan ülkelerin şirketleri. Borç veriliyor, IMF giriyor, Dünya Bankası giriyor. Ülke hem enkazın altında kalıyor hem de borcun altında kalıyor. Allah İran'ı ve İranlı kardeşlerimi korusun. Kısacası şeytanlaştır, bombala, yeniden inşa et, borçlandır. Bu 4 adım emperyal savaş mühendisliğinin şifresidir. Bunu sakın unutmayın. Ve şimdi aynı şifre İran'ın kapısını çalıyor. Yıllardır şer ekseni söylemiyle şeytanlaştırılan bir ülke İran. İranlı liderler düşman, İran halkı ise kurtarılması gereken masumlar gibi gösteriliyor. Ama bak, bombalar düştüğünde o halkın üzerine düşüyor. Kurtarmak değil, yakmak için geliyorlar. Peki neden İran? Çünkü İran sadece bir ülke değil. Petrol var, doğalgaz var, köprü coğrafyası, Orta Doğu'nun kalbi. Dünyanın en eski medeniyetlerinden bir tanesi. Ve bunu unutmayın, Sümerlerden sonra Persler vardı. Persler dediğimiz kişiler, bu halk, İranlılar, Farsiler, Perslerin devamı. Ben defalarca ziyaret ettim ve harika, kültürel olarak harika bir yer. Böyle bir yerin Batı'nın kontrolü dışında olması onlar için kabul edilemez bir risk. O yüzden yıllardır ekonomik ambargo var İran'a, diplomatik abluka var ve şimdi askeri saldırılar. Ve biz ne görüyoruz? Halklar birbirini boğazlarken kazanan kim? Silah şirketleri, enerji devleri, dünya jandarmaları. Onlar oturmuş o satranç tahtasını kurmuş. Bizler ise taş olarak kırılıp düşüyoruz. Yanıyor evlerimiz, ölüyor çocuklarımız ve yine aynı acı tekrarlanıyor. İşte bu yüzden bu savaşın gerçek düşmanı İsrail'de değil, gerçek düşman İran'da değil, gerçek düşman bu düzeni kuran emperyalist akıldır. O aklı ifşa etmeden hiçbir barış kalıcı olamaz. Televizyonu açınca İran denince çoğu kişinin aklına ne geliyor? Krizin adı uranyum, tehdit, nükleer silah. Ama bu İran'ı anlamak değil. Bu İran'ı bir karikatüre indirgemek. İşte biz bugün tam da bu yüzden buradayız. Çünkü komşumuzu tanımak, onu gerçekten anlamak zorundayız. Yoksa bu dünyada barış diye hiçbir şey kalmaz. İran dediğin sadece haber bültenlerine sıkışmış bir ülke değil. Binlerce yıllık bir medeniyetin taşıyıcısı. Şiraz bahçelerinde doğan hafızın dizeleri hala rüzgar gibi dolanıyor o topraklarda. Saadet'in öğütleri hala yankılanıyor annelerin babaların kalplerinde. Ve Mevlana, bugün Türkiye'de Konya'da mezarı var ama kalemi Farsça yazıyor. Ruhunun bir yanı bizim, bir yanı İran'ın. Ve bir de şu propaganda meselesi var. Yıllardır bize İran'ı hep aynı şekilde tanıttılar. Kalabalıklar içinde bağıran adamlar, yakılan bayraklar,
tehditkar bir gazete manşetleri. Ama hiç şunu sormadınız. Bu halk gerçekten böyle mi? Yoksa bu da bize servis edilen bir senaryo mu? Şimdi lütfen bir adım geri çekilin. Savaşın dumanı bırakın dağılsın. Yargılamayın. Çünkü İran sadece siyasi krizlerden ibaret değil. Burası Persepolis'in sütunlarını taşıyan, İfsaha'nın nakışlı camilerini barındıran, Darius'ların, Xerxes'lerin izlerini taşıyan bir coğrafya. Mevlana'nın, Hafız'ın, Firdevs'in toprakları. Yine unutulanlar arasında. Tıp tarihinin dev ismi İbn Sina. Avrupalılar onu Avicenna diyebilirdi. Cebir'in kurucularından Harezmi. Onlar da İran toprağının evladıydı. Bugün batıda bilim dediğimiz pek çok şeyin temeli İran'da atıldı. İranlılar sıcaktır, ailelerine düşkündür, arkadaşlarını severler, sofralarına otursanız asla aç kalkmazsınız. Şiir gündelik hayatlarının içindedir. Taksiye binersiniz, Hafız'dan beyit okurlar sana. Sosyal medyada Ferruhzat dizelerini paylaşan genç kızları görürsünüz. Edebiyatları zengindir. Feruzzah gibi asi şairleri de, Firdevsi gibi klasik devleri de vardır. Şahname gibi bir destanı yazan millet boşuna halk değildir. Onların ortak dili sevgi, hikmet ve insanlık. Müzikleri desen kalbinin derinliklerine işler. Sence böyle bir halk savaş ister mi? Ve işte tam da bu yüzden savaşın gerçek düşmanı bu insanları yok sayan bakış açısıdır. Savaş İran'ın halılarına düşman. Savaş İran'ın kaligrafisine düşman. Savaş bir annenin fısıltıyla söylediği ninniye düşman. Savaş bu güzellikleri yok etmeye gelen kör bir güç. Emin ol bazen tarafsızlık en büyük taraflılıktır. Hele ki ortada bir haksızlık varsa. Ben siyaset konuşmam demek kolay. Ama bu savaş sadece siyaset değil. Bu bir vicdan meselesi. Çocuklar ölürken, hastaneler bombalanırken, insanlar evsiz kalırken sessizlik ne demek biliyor musun? Bunu onaylamak demek, buna alışmak demek. Ve savaşın en çok sevdiği şey de budur zaten. Unutulmak, normalleşmek. O yüzden sessiz kalma İranlı kardeşim. Çünkü sessiz kalanlar unutanlardır. Ve biz de unutmamak için hatırlamak zorundayız. Güney Amerikalı aktivist Desmond Tutu'nun dediği gibi, adaletsizlik karşısında tarafsız kalan zalimin tarafını seçmiş demektir. Sosyal medya bizi popüler olana alıştırmaya çalışıyor ama biz kalbimizin algoritmasını izleyelim. Onlarınkini değil, vicdanımızın önerilerini takip edelim. Alışmayalım, unutmayalım ve unutmak savaşın en çok istediği şeydir. Barıştan yana ol ve bunu sadece içinden değil, dışından da söyle. Çünkü sessiz kaldığımız her an bir yerde bir bomba daha düşüyor ve o bombanın pimini çeken parmak sessizliğimizden güç alıyor. Peki imkansız mı barış? Tabii ki hayır ama hiç de kolay değil. Çünkü barış çaba ister, kültür ister, sabır ister, dinlemek ister. Barış bombalardan değil, kelimelerden doğar. Sohbetten, sanattan, empatiden doğar. Bir İranlı sanatçının bir Türk sahnesinde alkış alması bir bombadan daha güçlüdür. Çünkü barış halklar tanışınca başlar. Şiirle, müzikle, sinemayla sınırlar çizilir. Evet ama gönül çizgisi asla silinmez. İran'la Türkiye arasındaki bağ bir coğrafya değil. Ortak acılarla, ortak dualarla, ortak türkülerle kurulmuş bir bağdır. Peki hiç mi umut yok? Bu kadar karanlığın içinde hiç mi ışık sızmaz araya? Sorar içimizdeki o yorgun ses ve cevap gelir. Var, umut var. Ama o umudu biz büyüteceğiz. Tarih boyunca savaşlara karşı direnen insanlar hep oldu. Diplomatlar, barışçıl siviller, sanatçılar, halklar. 2015'te İran ile Batı arasındaki nükleer anlaşma vardı mesela. Savaş olmasın diye imzalanmıştı. Bozulmasaydı belki bugün bu videoyu çekmeye gerek bile kalmazdı. Demek ki barış müzakereyle mümkün. Silah yerine masa kurarsak olur. Küfür yerine kelime kullanırsak olur. Bombalar susar, insanlar konuşursa olur. Ve halklar tanışırsa düşmanlık biter. İnsan doğası hep mi savaşçı? Ben inanmıyorum. Savaş kader değildir. Savaş yanlış koşulların sonucudur. Doğru koşulları kurabilirsek barış gelir. Nedir o doğru koşullar? Adalet, eşitlik, demokrasi, söz hakkı. Immanuel Kant yüzyıllar önce yazmıştı. Cumhuriyetle yönetilen ve halkın söz hakkı olan devletler savaşa kolay girmez. Çünkü halk çocuklarının ölmesini istemez. Barışı devletler değil, insanlar getirir. Savaşın kazananı yoktur ama kaybedeni her zaman çoktur. Ve en büyük kayıplardan biri de sessiz kalanlardır. Bugün konuştuklarımız sadece bugüne dair değil. Bu video belki de bir iz, belki de bir vicdan notu. Ve bunu sakın unutma. Dünyayı kötüler değil,
İyilerin suskunluğu mahveder. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen artık senin de bir sorumluluğun var bu konuda. Bu konuları, bu videoyu paylaş, sor, anlat ve konuş. Çünkü belki de bir çocuğun uykusu senin ağzından çıkan bir kelimenin ucundaki geleceğe bağlıdır. Evet, bugün bu videoda beraber düşündük, beraber konuştuk. Ama susmadık. Ve tekrar ediyorum, bunu sakın unutma. Savaşın galibi yoktur. Kaybedenler her zaman sessiz kalanlardır. Karanlığı lanetlemek yetmez. Bir mum yakmak lazım ve sen de o mum ol. Haftaya yeni videoda görüşmek üzere. Umarım bundan sonraki günlerde sadece barış içinde yaşarız.